Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlıların en lezzetlisi olan şekerpare tatlısı tarifini hazırladım. Kıyır kıyır ağızda dağılan, şerbetini tam çeken muhteşem bir tarif. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tatlının öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbeti hemen ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir dilim limon ilave edeceğim. Limonu ekledikten sonra orta ateşte 10 dakika boyunca şerbet kıvama gelene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Evet, hemen şimdi hamurunu hazırlamaya geçtim. 125 gram tereyağı veya margarin hiç fark etmez. Yoğurma kasesinin içerisine aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 1 çay bardağı irmik ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra yağ ve irmik tamamen birleşene kadar yoğurmaya başlıyorum. Bu arada kullanmış olduğumuz tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Birazdan ununu eklemeye geçeceğim. Tarifim için 3 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen kontrollü olalım. Öncelikle kurabiyenin hamurunu uzun süre yoğurmalıyız. Tamamen birleşmesi oldukça önemli. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Yoğurma işlemini tamamladım. Hamurun kıvamını, yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Kıvamı oldukça güzel. Bu arada açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yıllardır bu ölçüyle yapıyorum. Tarifimi asla değiştirmedim. Sizler de bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle ufak bir parça kopartıyorum ve test ediyorum. Hamurun kıvamı oldukça güzel, dağılma olmadı. Yuvarladığım takdirde ise kolaylıkla işlemi tamamlamış oldum. 10 dakika içerisinde hamuru hazırladım. Bu sırada şerbet kıvama geldi. Hemen kontrol ettikten sonra soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Şimdi hamuru şekillendirme işlemine geçebilirim. Yine ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlıyorum ve hafiften üzerine bası uyguluyorum. Ortalama 2-3 dakika içerisinde de şekillendirme işlemini tamamlamış olacağım. Hazırladığım kurabiyeleri tepsinin içerisine dizeceğim. Tepsinin içerisine yağ sürmedim. Yağlı kağıt sermedim. Hiç gerek yok. Hamur oldukça yağlı. Tepsinin tabanına asla yapışmayacaktır. Hafif aralık bırakıyorum. Kabarma payı mutlaka bırakalım ki birbirlerine yapışmaması için. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri şekillendirdim. Tepsiye aralık bırakarak dizdim. Üzerine fındık yerleştiriyorum. Fındık kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz badem, fıstık, ceviz de yerleştirebilirsiniz. Piştikten sonra fındıkların düşmemesi için derince hamurun içerisine gömüyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.
Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi pişmesi için fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında hafiften yüzeyi pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Benim fırınımda ortalama 35 dakika içerisinde pişti ve hemen fırından aldım. Üzerini çok fazla yakmayalım, aksi takdirde acı bir tat verebilir. Hafif pembeleştikten sonra ocaktan aldım. Kurabiyelerin ilk sıcağı geçtikten sonra üzerine soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum. Daha sonra 5-6 saat boyunca dinlendireceğim ve servis için hazırlayacağım. Sizler dilerseniz bir gece boyunca da bekletebilirsiniz. Zaman kısıtlamam olduğu için 5 saat boyunca dinlendirebildim. Tatlı ne kadar çok beklerse, ne kadar çok dinlenirse şerbetini o kadar güzel içine çekmiş olacak ve daha lezzetli olacak. Dinlenen tatlının üzerini fıstık ile süslüyorum. Hemen ardından sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi tek kelimeyle muhteşem oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir şerbetli tatlı hazırladık. Dilerseniz kurabiyesini günler öncesinden hazırlayıp şerbetini sıcak sıcak üzerine gezdirebilirsiniz. Hiçbir şekilde tadında ve dokusunda değişiklik olmayacaktır. Günlerce saklayabileceğiniz, ani misafirlerde veya 5 çaylarında tüketebileceğiniz muhteşem bir tarif. Şöyle hafiften çatalla üzerine bas uyguluyorum. Daha çatalı değdirmeden kendiliğinden dağılıyor. Şerbetin içerisine tam çekti. Kıyır kıyır oldu. Ben bu tarifi yıllardır yapıyorum. Söylediğim gibi tarifimi hiç değiştirmedim. Sizlerin de yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde harika bir tatlı hazırlamış oluyoruz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.